Bugün sizin için biraz farklı bir dünyaya, duvarların ardına, hapishane anılarına bakıyoruz birlikte. Elimizdeki kaynak Bekir Karadeniz'in En Büyük İsyan Hatırlamaktır kitabının ikinci cildi. Özellikle 1970'lerin sonuna odaklanacağız. Yazarın Artvin cezaevinde geçirdiği yaklaşık 9 aylık çalkantılı bir dönem bu. Evet, hapishane dediğimiz yer aslında toplumun çok yoğunlaşmış, sıkıştırılmış bir hali gibi. Kendi kuralları var, kendi dili, ilişkiler ağı, hatta işte kendi edebiyatı, türküleri. Başlı başına bir dünya yani. Bu anılar da bize sadece yazarın gözlemlerini değil, o dönemin Türkiye'sini, hapishanedeki o sosyal, psikolojik atmosferi de anlatıyor. Özellikle de siyasi ve adli mahkumlar arasındaki o dinamikleri anlamak için önemli bir kaynak. Oradaki insan ilişkileri nasıldı, dayanışma, gerilimler, bireyler üzerindeki etkiler bunları anlamaya çalışacağız. Hadi o zaman bu anıların içine birlikte girelim. Şimdi yazar hapishaneyi en başta nasıl tanımlıyor? Diyor ki özgürlüğün karşıtı esaret. Ve ilginç bir tespiti var. İçeri girenlerin çoğu bir şekilde kendini kader kurbanı olarak görüyormuş. Bu ne demek sizce? Yani yaygın bir başa çıkma yöntemi mi bu? Çok olası evet. Yani ağır bir durumla yüzleşince sorumluluğu biraz dışarıya, hani kadere yüklemek, bu bireyin o psikolojik yükünü hafifletebilir belki de, kendini suçlamak yerine ya da sistemle doğrudan yüzleşmek yerine daha kolay bir yol gibi duruyor. Tabii hapishanenin işlevi de hep tartışmalı bir konu. Ülkeden ülkeye değişiyor. Kimi rehabilitasyon diyor, kimi ceza, kimi sadece tecrit. Yazarın anlattığı dönem, yani 70'ler sonu Türkiye'si, siyasi tutuklamaların çok yoğun olduğu bir zaman. 12 Mart sonrası 12 Eylül'e giden o gerilim hattı, Artvin gibi yerlerde bile bu siyasi hava hapishanenin duvarlarından içeri sızıyor tabii. Aynı koğuşlarda kalıyor. Bu durum ister istemez bir etkileşim yaratıyor. Ama aynı zamanda ciddi farklar ve gerilimler de doğuruyor anladığım kadarıyla. Yazar mesela ağır diye tabir edilen adli mahkumlarla yani uzun süredir yatanlarla siyasi tutuklular arasında racon üzerinden çatışmalar olduğunu anlatıyor. Kavgalar bile yaşanmış. Kesinlikle, çünkü bu iki grubun geldiği yerler, kültürleri, beklentileri, hapishaneyi algılama biçimleri çok farklı. Bir de buna şeyi ekleyin, hapishanenin belki de en boğucu, en zorlayıcı yanı. Özel alanın tamamen yok olması. Yazar da anlatıyor ya, daracık bir koğuşta belki hiç hoşlanmadığınız insanlarla gece gündüz dip dibe yaşamak zorundasınız. Kaçacak hiçbir yer yok. Bu durum sürekli bir gerginlik üretiyor tabii. Ve bu gerginlik bazen içe kapanma şeklinde çıkıyor, bazen de ani patlamalar, saldırganlık olarak kendini gösteriyor. Siyasi tutuklular arasında kurallar daha net, daha katıydı ama kalıcı dostluklar daha çok adli mahkumlar arasında kuruluyordu. Bu biraz ters köşe gibi değil mi? Hani o çok duyduğumuz yoldaşlık hukuku, o bağlar nerede kalıyor o zaman? Evet, siyasi gruplarda ilişkiler genellikle o yoldaşlık kavramı üzerinden, politik kimlik üzerinden kuruluyor. Bu o dönemde çok güçlü, neredeyse kutsal bir bağ olarak görülüyor. Ama yazarın da işaret ettiği gibi bu durum tek başına insani ilişkilerin bütün karmaşıklıklarını, yani iniş çıkışlarını, kişisel farklılıkları, zaafları kapsamaya yetmeyebiliyor. Politik çizgiler ayrıldığında, örgütsel bağlar zayıfladığında o kutsal görülen yoldaşlık birden büyük bir boşluğa dönüşebiliyor. Hatta bazen düşmanlığa bile. Anlıyorum. Adli mahkumlar arasındaki bağlar ise belki daha temel bir zemine dayanıyor. Hani kader ortaklığı, hayatta kalma içgüdüsü gibi. Bu yüzden politik dalgalanmalardan daha az etkilenip daha kalıcı olabiliyorlar galiba. Yani o yoldaşlık dediğimiz kavram çok güçlü bir birleştirici gibi görünse de bireysel gerçeklikler, insani zaaflar devreye girince kırılabiliyor. Yazar bunu biraz da her şeyi sadece politikayla açıklama eğiliminin bir tür yetersizliği olarak mı görüyor acaba? Kesinlikle. Öyle bir okuma yapılabilir. İnsan ilişkilerine sadece politik bir çerçeveye sıkıştırmak, işin insani boyutunu, o duygusal derinliği ıskalama riski taşıyor. Politik kimlik gidince geriye ne kalıyor sorusu çok önemli. Yazarın kendiyle ilgili aktardığı küçük bir detay bile bunu gösteriyor aslında. Koğuştaki konuşmalarda fark ediyor. Herkes sürekli ben diyor.
Daha kolektif bir dil kullanmaya çalışıyor. Hani gizli özneyle falan konuşmayı deniyor ama pek başarılı olamıyor. Bu bile bireysel egoların o kolektif ideallerle nasıl iç içe geçtiğini ya da işte çatıştığını gösteren ince bir nokta bence. Peki gelin biraz da o koğuşa, oradaki insanlara, hikayelere yakından bakalım. Yazarın kendisi nasıl giriyor içeri? Evinde bulunan kitaplar, kasetler, bir de meskun mahalle silah atmak gibi iddialar var ama kanıt yok. Yine de tutuklanıyor. Hatta şeyi anlatıyor, karakoldan adliyeye götürülürken kelepçeli şehrin ana caddelerinden yürütüyorlar. Polis bunu bir güç gösterisi gibi yapıyor diyor. İçeri girdiğinde ise onu bir koğuş düzeni karşılıyor. Evet, o koğuşta kimler var? Necmi Karagülle var, koğuş sorumlusu, Ergün Özaydın, Faik yani Şaban Nuri Şirin, Halit Yılmaz, İsmet Gürel, ona kolo diyorlar, Kamil Genç gibi isimler. Hemen bir iş bölümü yapılıyor tabii. Alışveriş, temizlik, yemek. Yazarın eli yatkın olduğu için aşçılığı üstleniyor. Bu da aslında içeride bir tür düzen, bir rutin oluşturarak o kaosla başa çıkma yöntemi. Bu karakterlerden bazıları az önce konuştuğumuz temaları çok iyi örneklendiriyor. Mesela Kamil Genç. Eskiden sağcıymış, sonra devrimci olmuş. Polis baskınından kaçış hikayesi var, kara çarşafla kaçmış. Trajikomik bir durum. Sonrasında firar ediyor olması da ilginç. O dönemin o keskin dönüşümlerini, hayatta kalma mücadelesini gösteriyor. Ya da Halit Yılmaz var mesela. Yazarın ranza komşusuymuş, okumayı seven biri olarak anlatıyor. O da firar ediyor ama onun hikayesi sonradan çok daha trajik bir hale alıyor. 12 Eylül'den sonra itirafçı olduğu söyleniyor. Eski arkadaşlarına karşı operasyonlara katıldığı belirtiliyor. Yazar burada önemli bir şey söylüyor ama o koşulları yaşamadan yargılamak zor diyor. Bu da işte o ideallerin, yoldaşlığın baskı altında nasıl sınandığına, nasıl dönüşebildiğine dair çok acı bir örnek. Tam da o bahsettiğimiz yoldaşlık bağlarının ne kadar kırılgan olabileceğini gösteren bir durum, evet. Bir de İsmet Gürel var, yani Kolo. Biraz kavgacı, silah meraklı ama sağlam diye nitelenen bir karakter. Onun sonu da çok ironik. Yıllarca hapis yatıyor, Bursa'da bir sinagogda bekçilik yapmaya başlıyor. Sonra emekli oluyor ve bir kafede anlamsız bir yan baktın kavgasında öldürülüyor. Yazar da bu olay üzerinden şeyi sorguluyor. Hani grup kimliği dağılınca, o kolektif yapı çözülünce, bireylerin o güne kadar bastırdığı saklı özellikleri, mesela o kavgacılık, nasıl daha görünür hale geliyor? Bu karakterler içinde beni en çok etkileyenlerden biri Şavşatlı Mahmut'un hikayesi oldu. 16 yaşında işlemiş suçu tecavüz ve cinayet. Çok ağır. Uzun süredir yatıyor. Kimsesiz, okuma yazma bilmiyor, yazar ona öğretiyor. Tam bir kader kurbanı profili çiziyor sanki. Ve sonra bir olay yaşanıyor. Siyasi mahkumların karıştığı. Bu olay tabii ortalığı karıştırıyor. Sonrasında yaşananlar ise hem cezaevi idaresinin tutumunu hem de siyasi grubun kendi içindeki bazı çelişkileri ortaya döküyor. İdare bir misilleme olarak olayla hiç ilgisi olmayan, en kimsesiz, en savunmasız görülen Mahmut'u ve birkaç adli mahkumu seçiyor. Onları günah keçisi ilan edip Samsun'a sürüyorlar. Ve Mahmut sürüldüğü Samsun cezaevinde çok kısa bir süre sonra oradaki faşistler tarafından öldürülüyor. Yazarın ifadesi çok ağır, bizim yüzümüzden gitti diyor, büyük bir suçluluk duyuyor. Bu olay siyasi grubun kendi içindeki bir meselenin faturasını koruyamadıkları, belki de yeterince korumak istemedikleri bir adli mahkuma nasıl ödettiğini gösteriyor. Çok ağır bir yüzleşme bu. Kesinlikle. Anıların belki de en sarsıcı, en düşündürücü bölümlerinden biri bu. Hem devletin gücünü en zayıf gördüğü halka üzerinde nasıl pervasızca kullanabildiğini gösteriyor, hem de idealist olduğunu iddia eden bir grubun baskı altında nasıl ilkesizleşebildiğini. Mahmut'un hikayesi, o mikrokozmosun en karanlık dinamiklerinden birini, o günah keçisi yaratma mekanizmasını çok acı bir şekilde ortaya koyuyor maalesef. Peki biraz daha farklı anılara bakalım istersen. Yani cezaevindeki hayat sadece gerilim ve trajediden ibaret değildir herhalde, değil mi? Voleybol maçları mesela önemli bir yer tutuyor sanırım. Evet, voleybol oradaki en büyük eğlence. Bir nevi de deşarj olma yöntemi.
Özellikle yazar ile o atletik Nurettin Hoca arasında sıkı bir rekabet varmış. Takımlar genelde onların etrafında şekilleniyormuş. Hı hı. Maçların ilginç bir kuralı da var. Eğer top duvarı aşıp uçurumdan aşağı Çoruh Nehri'ne düşerse yeni topu maçı kaybeden takım almak zorunda. Kurala bak, bu bile kendi içinde bir gerilim ve mizah unsuru yaratıyor demek ki. Aynen. Hatta Galip bu maçlardan ilham alıp Çoruh'a düşen top diye bir senaryo bile yazmış cezaevinde. Vay be, cezaevinde senaryo yazmak. Yaratıcılık gerçekten her koşulda kendine bir yol buluyor demek ki. Evet, ya da tecritte kalan Murat Ünal ve Burhan Durukan. Onlardan dinlenen türküler, hikayeler. Özellikle Burhan Durukan kan davasından yatıyor ama iyi bir bağlamacıymış. Yazarın halk müziğine ilgisini arttırmış. Gerçi Durukan'ın hikayesi de dışarıda trajik bitiyor. Tahliye olduktan sonra o kan davası yüzünden öldürülüyor. Bu da tehlikenin hapishaneden çıkınca bitmediğini gösteriyor. Bir de şey var, sigarayı bırakıp parasıyla koğuşa televizyon almaları. O dönem için herhalde büyük olaydı. Hep birlikte Gürcü filmi Askerin Babası'nı izliyorlar. Bu tür küçük kolektif anlar o monotonluğu kıran nefes alma alanları yaratıyor anlaşılan. Ziyaret günleri de öyle tabii. Haftada 2 kez görüş var. Dışarıyla tek bağlantı bu. Aileler geliyor, arkadaşlar, bazen hiç tanımadıkları destekçiler. Yazar, devrimci mahkumlara bazı kuralların biraz daha esnek uygulandığını söylüyor. Para, ilaç gibi ihtiyaçlar daha kolay giriyormuş içeri. Açık görüş günleri ise tam bir panayır yeri gibi. Kucaklaşmalar, getirilen yemekler, kısa süreliğine de olsa bir aile ortamı. Bunlar bir yandan büyük bir moral kaynağı ama ayrılık anlarıyla da bir o kadar zorlayıcı olmalı. Yazarın diş tedavisi için çok kısa bir süreliğine dışarı çıkarıldığı bir an var. Oradaki hisleri çok etkileyici geldi bana. Dişçinin balkonundan caddeyi izliyor, o normal hayatın akışını. Ve bir yabancılık hissediyor, bir arada kalmışlık. Yani fiziken dışarıda ama ruhen, hukuken hala içeride. O anki özgürlük özlemiyle birlikte dışarıdaki hayata ne kadar yabancılaştığını fark etmesi çok çarpıcı. Bu yabancılaşma hissi, kapalı kalan insanların çok sık dile getirdiği bir durum. Hayat dışarıda akıp giderken sen içeride sabit kalıyorsun, zaman farklı işliyor sanki. Adliye koridorları ise bu iç ve dış dünyanın, o gerilimin, çaresizliğin en çok çarpıştığı yerler oluyor. Yazarın savcı Yusuf Çalışkan'la atışmaları, aynı gün arkadaşlarının ağır cezalar alması ama kendisinin bırakılması, sonra Nurettin Hoca'nın saldırısı, bütün bunlar o dönemin adalet sistemindeki gerilimi, siyasi davaların atmosferini ve anlık patlamaların nelere yol açabileceğini gösteriyor. Koğuş içinde yaşanan küçücük bir sürtüşmenin bile nasıl büyüyebildiğine dair bir örnek de var. Yazar, Halit Yılmaz'la lamba kullanımı yüzünden bir tartışma yaşıyor. Sonra Halit, yazar hakkında asılsız bir iddia yayıyor. Bu iddia devrimci grup içinde kısa süreli de olsa bir güvensizlik, bir bölünme yaratıyor. Yazar bu tür sorunların bile açıkça konuşulup çözülmek yerine üstünün örtülmesinin ilişkileri nasıl zehirlediğini sorguluyor. Evet, o küçük olay bile o kapalı ortamda güvensizliğin ne kadar kolay yayılabileceğini gösteriyor. Ve kişisel meselelerin nasıl hemen politik bir renge büründürülebileceğini. Aslında bütün bu anlatılanlar bize şunu düşündürüyor. Hapishane sadece bir ceza mekanı değil, aynı zamanda insan ruhunun, ilişkilerin, ideallerin en çetin sınavlardan geçtiği bir laboratuvar gibi. Gerçekten de öyle. Bu anılar, parmaklıklar ardında dostlukların, düşmanlıkların, ihanetlerin, dayanışmanın, küçük sevinçlerin ve büyük trajedilerin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. İnsan karakterinin en beklenmedik, en gizli kalmış yönlerinin nasıl ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Ve yazarın kitabına verdiği isim de tam burada anlam kazanıyor sanki. En büyük isyan hatırlamaktır. Unutmaya, unutturulmaya karşı bir direniş aslında bu anılar. O zor koşulların insanları nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü, bazen nasıl yücelttiğini, bazen de ne yazık ki nasıl düşürdüğünü görmek. Bu, bugüne dair de çok şey söylüyor bize. Kurulan bağların gücü ve kırılganlığı, ideallerin gerçeklikle çarpışması. Bunlar hep evrensel temalar. Yazar bir yerde Al Pacino'dan bir alıntı yapıyor. İnsan 2 kere ölürmüş, biri son nefesini verdiğinde, öteki ise onun adını bilen son kişi öldüğünde.
Bu anılar Necmi'yi, İsmet'i, Mahmut'u ve diğerlerini bize tekrar hatırlatarak onların o ikinci ölümlerini belki bir nebze erteliyor. Peki ya hiç adı geçmeyenler, hikayesi bize hiç ulaşamayanlar? Belki de onları düşünmek, o isimsiz kayıpları da hatırlamaya çalışmak. Bu sadece geçmişe değil, bugüne karşı da bir sorumluluktur belki de. Ne dersiniz? Bu soruyla sizi baş başa bırakalım.